Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeyim. Burada iki şey önemli. Birisi Karanlık Kanyon diye anılan kanyon. Gerçekten muhteşem. Yani iki tarafta kayadan oluşan dağlar ve o kayaların arasında bir kanyon var. İnanılmaz. Bir de sosyal etkinlikler var. Mesela burada o zip line denilen işte bir iki şekilde o wingsuit ya da çeşitli atlama yerleri var. Bir eğlence alanı. İkincisi kanyonda güzel gezilebiliyor. Teknelerle kanyon turu yaptırılıyor. Kanyon boyunca gidip gelinebiliyor. O da ayrı bir güzellik. Yani kanyonun kendisi. Bir diğeri ise buraya aslında kanyon için gelmedim. Taş yolu denilen geçit var. Yani buradan Kemaliye'den Divriğe'ye doğru kayayı 132 yıl sürmüş bu yolun yapılması. Kayayı oymuşlar sanırım 10-12 kilometre kadar. O kaya oyuğun içinde pencereler açılmış çeşitli ve bir kaya oyuğunun içinde bir rota, yol var yani oradan gidiyor, toprak geliyor. İşte burayı daha önce duymuştum, dünyanın en tehlikeli yolu falan gibi anlatılıyor ama tabii öyle değil dünya. Kim için dünyanın en tehlikeli yolu da ayrı. Belki arabalar için vesaire söyleniyorsa onu anlamlı bulabilirim ama o da anlamlı. Yani böyle tehlike falan yok. Yol, bildiğiniz toprak yol ve motosikletlerle çok rahat gidilebilir. Çok da eğlenceli geçişleri var. Gördüğünüz gibi daracık kaya oyulmuş, daracık bir yol. Kayanın içinden geçiyorsunuz. Bunun tünel şeklinde olanları da bir müddet sonra izleyeceksiniz. Çok zevk alarak geçtim. Tabii bu ben geçtiğimde Mayıs'tı 2019 ayı 2019 yılında tünelin bir kısmı çökmüş ilerleyen yerlerden bir tanesi. Ben muhtemelen 5-6 kilometre gidebildim. Çünkü tünel çöktüğü için geri dönmek zorunda. Yolu kapatmışlar. Geri dönmek zorunda kaldım. Çok zevk aldığım bir geçiş oldu benim için. Tabii bazıları için ürpertici gelebilir. Bir sonuçta kayanın oyulduğu bir tünelden gidiyorsunuz kilometrelerce. Arada pencereler var gördüğünüz gibi. Tabii motosikletin ışığı aydınlatmak için yeterli yolu. Arada duruyorsunuz, o pencerelerden kanyona bakıyorsunuz. Manzara nefis. Her birinden manzara gerçekten çok etkileyici ve çok güzel. Ben tek başıma olduğum için çok zaman harcamadım. Yani bir boylu boyunca gittim. Sonra da geri döndüm bu tünel boyunca. Hoş sürprizlerden biri de birazdan göreceksiniz kaydın ilerleyen aşamalarında. Bir motorcu ekiple karşılaştım orada. Böyle birden karşıma çıktılar. Böyle bir hızlı böyle duruşlar, dönüşler falan yapıyorlardı. Motorlarla KTM motosikletleri. Sonra fark ettim ki bunlar bir reklam çekimi yapıyorlar. Burada Amerikan markası var, bir motosiklet aksesuar ve kıyafetleri üreten Klim diye geçiyor. Klim. O Klim için bir reklam çekimi yapıyorlar. Gerçi Klim Türkiye'de satılmıyor ama oldukça nitelikli, yani tek tük bulunan Amerika'dan alınmış ürünlerle denk gelirseniz oldukça kaliteli kıyafetler, oldukça da pahalı aynı zamanda. Onlarla karşılaştım. Bu arada Kemaliye'de turistik bir yer. Zaten çok sayıda pansiyon, otel, o kanyon için gelenler için bir yamaçta yer almış. Ben orada suyun kenarına doğru inen bir yer var. Daha doğrusu kanyonu besleyen sulardan bir tanesi. Orada bir kaldım. Kamp alanında, çadırları da kendilerinin. Siz sadece çadırı kiralıyorsunuz. İçinde yataklar vesaire her şeyi var. Güzel bir de restoranı vardı. Akşam da orada kaldım ve orada geçirdim. Hatta adını hatırlamaya çalıştım ama hatırlayamadım. Güzel bir yerdi. Güzel bir akşam geçirdim orada. Videoyu da çok kısaltmadım, yani kısalttım ama mümkün olduğu kadar örnekleyici olsun. Buraya gelmek isteyenler tam olarak neyle karşılaşacaklarını görebilsinler diye uzun tuttum videoyu.
Yani yolu görebiliyorsunuz, işte geçeceğiniz yolları, manzarayı görebiliyorsunuz. Umarım faydalı olur izleyenler için ama tavsiye ederim buraya gelmenizi. Güzel bir yer burası. Bir akşam Kemaliye'de konaklayıp işte sabah erken saatlerde böyle hava da güzelse ya da akşam güneş batmadan önce çıkıp bu kanyon yapılabilir. Taş yolu geçilebilir motosiklette. Artan zamanda da o kanyon üzerinde restoranlar var, kafeler var. Oralarda yemek yenebilir ya da o zipline vesaire etkinlikleri ya da kanyon turu teknelerle katılabilir. Hoş bir etkinlik olur diye düşünüyorum. Yani katılmak isteyenler için ya da bunu yapma fırsatı bulanlar için bunu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Yani bu fırsatı değerlendirin ya da bu civara gelirseniz bu rotalara bunu değerlendirin. Ben buradan sonra D915 geçişi yapacağım. Buradan çıkıp Erzincan'a gideceğim tekrar. Oradan D915 geçişi yapacağım. Buraya da zaten şeyden geldim. Önce şeye gittim, Tunceli'ye. Tunceli'den Munzur boyundan Pülümür'e ulaştım. Pülümür'den Munzur Dağı'nın etrafından dönüp Erzincan'a gelip Erzincan'dan da döndüm, bir O çizdim orada yani. Geldim. Buraya Kemaliye'ye geldim. Bu rotayı da ondan öncesinde de Göbekli Tepe'ye gittim. Göbekli Tepe'yi ziyaret ettim. İşte burada karşılaştım reklam çekimlerini yapan arkadaşlarla. Bunun bir tanesi Amerikalı ünlü bir motosiklet sürücüsü, diğeri de Türkiye'den bir arkadaş. Bir kişi daha var orada içeride. Tabii ben ilk anda anlamakta zorluk çektim. Sorunca o devam etmemi istediler yani. Çünkü orada ileride kayıt yapılıyor. Ben gözükeceğim. Sonra ben devam ettim. Geçtim onları. Gittim yoluma. Gördüm diğer ekibi de içeride. Siz de göreceksiniz zaten. Orada bekliyorlar çekim ekipleri kameralarıyla ya da malzemeleri. Diğer sürücü de hemen sağ tarafta göreceksiniz. Orada bekliyor. İşte arabaları da orada, malzemeleri vesaire. Ben de yoluma devam ettim. Zaten çok bir şey kalmadı. Artık yolun da sonu gibi o yani göçen yer nedeniyle kapatmışlar tünelin önünü kukalarla. Ben buraya gelmeden önce yarım kaldı şeyden işte Göbekli Tepe'ye gittim. Çok güzeldi. Göbekli Tepe'den sonra Nemrut'ta konakladım bir gece. Nemrut'a gittim. O tanrıların tahtı diye anılan o heykellerin orada. O üçüncü gidişim oraya. Oradan çıktıktan sonra Elazığ üzerinden Munzur boyunca devam ettim Pülümür'e. Pülümür'den Munzur Dağı'nın etrafından döndüm Erzincan. Kemaliye'ye geldim. Buradan sonra da şeye gideceğim. Çayeli Bayburt arasındaki D915 işte o da gene dünyanın en tehlikeli yolu diye anlıyor. Oraya gideceğim. Oradan işte Fırtına Deresi'ne, Ayder Yaylası'na, Zilkale'yi filan ziyaret edip tekrar İzmit'e döneceğim. İşte yolun sonu burası, gördüğünüz gibi kukalar koymuşlar tünelin ağzına. Burada birkaç fotoğraf çektim. Sonra geri döndüm. İşte artık şeyde. Hatta geri dönerken çekim ekibiyle kayıt yapıyorlardı gene. Orada durdum. İzleyebilir miyim diye de izin istedim. Kaydetmemek kaydıyla izleyebilirsiniz dediler. Ben de kamerayı durdurdum. Bu andan sonra çekmedim rahatsız yani. etmiş olur muyum sizi? Tamam.